Propolis bağışıklığı roket gibi yapar. Kanseri de durdurur. Peki bu cümleler gerçek mi yoksa pazarlama ürünü mü? Merhaba. Ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün Propolis'in bağışıklık sistemi ve kanser üzerindeki etkilerini kulaktan dolma bilgilerle değil de bilimsel veriler ışığında konuşacağız. Propolis, arıların bitki reçinelerinden yaptığı ve kovanlı mikroplara karşı koruyan doğal bir maddedir. Ama kritik nokta şu ki doğal olması herkese uygun olduğu anlamına da gelmez. Propolis'in içeriği bitkiye, bölgeye ve üretim şekline göre ciddi değişiklikler gösterir. Bu yüzden etkisi de yan etkisi de kişiden kişiye değişmekte. Propolis'in içinde flavonoidler ve fenolik bileşikler var. Bunlar laboratuvar düzeyinde antioksidan, antiinflamatuar ve antitümöral özellikler gösterebiliyor. Ancak insan çalışmalarına baktığımızda ise tablo daha çelişkili. Propolis en çok üst solunum yolu enfeksiyonları için konuşulur. Nezle, boğaz ağrısı, sık enfeksiyonlarda çok sık kullanılıyor. Bazı kontrollü çalışmalarda propolis içeren ürünlerin semptom süresini ve şiddetini azalttığı göstermiş. Özellikle çocuklarda standart tedaviye ek verildiğinde klinik iyileşmeye katkı sağladığı bildirilmiş. Ama bağışıklığı bu belirgin güçlendirici iddiası her zaman her çalışmada doğrulanmıyor. Örneğin yaşlılarda yapılan bir insan çalışmasında propolisin bağışıklık fonksiyonunu anlamlı bir düzeyde değiştirmediği raporlanmış. Peki kanser hastalarında durum ne? Olası faydaları ve riskleri neler? Propolis ve bileşenleri bazı hücre kültürü ve hayvan çalışmalarında tümör hücre çoğalmasını baskılayabilmiş, apoptozu tetikleyebilmiş, oksidatif stresi azaltabilmiş. Ancak çok net bir şey var ki laboratuvar ortamında etkili olması demek gerçek hastada klinik etkisi olduğu anlamına da gelmiyor. Klinik veriler sınırlı ama öğretici. İnsan çalışmaların sayısı az ve hasta grupları küçük. Bunun için çok daha büyük çalışmalara ihtiyaç var. Bazı küçük çalışmalarda propolisin kemoterapiye bağlı mukoziti yani ağız içi yaraları azaltabilmiş. Radyoterapi alan baş boyun kanserli hastalarında oral lezyonların iyileşmesine katkı sağlayabilmiş. Enfeksiyon sıklığı üzerine zayıf ama olumlu sinyaller gösterebilmiş. Yani destekleyici bakımda potansiyel bir faydası var gibi görünüyor. Ancak tek başına kanseri tedavi eden bir ajan değil. Asıl kritik kısmı kanser hastalarındaki riskler. Özellikle ilaç etkileşimleri. Kanser hastaların çoğu aynı zamanda kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik ajan dediğimiz akıllı ilaçlar kullanmakta. Bununla birlikte antikoagülan ve steroidler de kullanılır. İşte propolis karaciğerde ilaç metabolizmasını etkileyebilir. Kan sulandırıcının etkisini arttırabilir veya değiştirebilir. Bu da insan vücudunda kanama, tedavi etkinliğinde azalma ve yan etki riskinde artış doğurabilir. Bir de çok önemli bir nokta var. Antioksidan paradoksu dediğimiz durum. Bu çok önemli ama az bilinen bir konu. Kemoterapi ve radyoterapinin bir kısmını kanser hücresini oksidatif stresle öldürür. Yüksek doz antioksidanlar teorik olarak bu etkiyi azaltabilir. Propolis güçlü bir antioksidan. Bu nedenle aktif kemoterapi veya radyoterapi sırasında kontrolsüz kullanımı olası kemoterapi ve radyoterapinin faydalarını sınırlayabilir, azaltabilir. Peki herkes kullanabilir mi? Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Alerji riski olanlarda, özellikle arı ürünlerine hassasiyeti olanlarda reaksiyonlar görülebilir. Çok dikkatli olunmalı. Bir diğer nokta ilaç etkileşimleri. Warfarin yani kumadin dediğimiz kan sulandırıcıları kullananlar buna çok dikkatli olmalı. Ve yine literatürde sadece 2 hafta propolis kullanımıyla diyalize bağlanabilecek derecede böbrek yetmezliği gelişen vakalar bildirilmiş. Özellikle onkoloji hastalara, bitkisel veya diğer doğal olarak adlandırılan pazarlama ürünlerini kullandığınız zaman mutlaka bunu hekiminizle paylaşmak zorundasınız. Kemoterapi veya diğer ilaçların etkisini azaltıyor olabilir. Özetle propolis doğru kişide ve doğru amaçla kullanıldığında destekleyici olabilir. Ancak kanseri tedavi eden bir mucize değildir ve kontrolsüz kullanımı ciddi riskler taşıyabilir. Siz bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin kolayca anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.